Merhaba sevgili dostum. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Hayatında acaba farklı bir karar verseydim nasıl olurdu diye düşündün mü hiç? Eminim ki düşünmüşsündür. Mesela üniversite sınavında başka bir bölüm seçseydin ya da o iş teklifini kabul etmeseydin, şu an olduğun kişi yerine bambaşka biri olabilirdin, değil mi? Farklı bir şehirde yaşayan, farklı bir mesleği olan, hatta belki de karakteri bile biraz değişmiş bir sen. Bu ihtimaller üzerine hepimiz az çok kafa yormuşuzdur. Peki ya sana şöyle desem, o başka hayat aslında gerçekten bir yerde yaşanıyor olabilir. Yani sen bir karar verdin ve bu yolda ilerledin. Ama başka bir sen o seçmediğin kararı verdi. Ve o alternatif hayatı başka bir evrende şu an yaşıyor olabilir. İşte bu paralel evren teorisinin en temel ve en sarsıcı düşüncesi. Belki de bizimki gibi, hatta bizden tamamen farklı sonsuz sayıda evrenler olabilir. Ve her birinde senin farklı bir versiyonun, farklı tercihinin sonucunu yaşıyor. Bu sadece bir fikir mi, yoksa bilim bu akıl almaz ihtimalin kapısını aralamaya mı başladı? Hazırsan bu akıl dışı fikri en temelden başlayarak adım adım inceleyelim. Ve bilim dünyasının bu konuya nasıl yaklaştığını görelim. Peki, paralel evren derken tam olarak neden bahsediyoruz? Kabaca ifade etmek gerekirse bizim evrenimiz dışında ama ona benzeyen, hatta bazen onunla aynı fizik kurallarına sahip olan, bazen de ondan tamamen farklı işleyen başka evrenlerin var olabileceği fikridir. Aslında bu tek bir evren değil, çoklu evrenler düşüncesinin bir parçası. Bilim dünyası buna multiverse, yani çoklu evren teorisi diyor. Şunu baştan belirtmek isterim ki bu başka evrenler konusuna sadece bilim kurgu gözüyle bakmamak lazım. Sadece fantastik filmlere konu olan bir senaryo değil, günümüzde kuantum fiziği, sicim teorisi ve kozmoloji gibi bilimin en ileri dallarında gerçekten de çok ciddiye alınan ve üzerine araştırmalar yapılan bir konu. İnsanlık ne zamandan beri bu sorulara cevap arıyor dersin? Evrenin tek bir gerçeklik olup olmadığını sorgulama meselesi modern bilime ait bir düşünce gibi görünse de aslında insanlık bu konuda çok eski zamanlardan beri kafa yoruyor. Şaşırtıcı ama gerçek şu ki milattan önce 5. yüzyılda yaşamış olan Yunan filozofu Anaximandros, evrenin sonsuz biçimde oluşup yok olan çoklu dünyalardan oluştuğunu savunmuştu. Onun için evren bildiğimiz gibi statik, yani durağan değildi. Sürekli döngüsel ve değişkendi. Bu dünyalar birleşiyor, ayrılıyor, yeni dünyalar oluşturuyordu. Daha sonra yine Antik Yunan'da Epikuros ve onun takipçileri de benzer bir düşünceyi savundular. Onlar şöyle diyordu: eğer evrende sonsuz sayıda atom varsa, bu atomlar sonsuz kombinasyonlarda birleşebilir. O halde mantıken sonsuz sayıda dünya ve evrende olmalıdır. Yani daha o zamandan beri binlerce yıl önce bu fikir felsefi bir tartışma olarak mevcuttu. Bu, insan zihninin ne kadar erken dönemlerde bile evrenin gizemlerini sorguladığının güzel bir göstergesi. Orta Çağ ve İslam felsefesine baktığımızda mümkün alemler ve sonsuz kudret tanımlarını görürüz. Orta Çağ'da bazı İslam filozofları da bu fikre yaklaşan düşünceler belirtmişlerdir. Özellikle İbn Sina, varlığın ve bilginin farklı düzeylerini ele alırken mümkün varlık kavramı üzerinde durmuştur. O ve benzeri filozoflar Tanrı'nın mutlak kudretini ve yaratıcılığını tartışırken Tanrı'nın sadece mevcut evreni değil, var olabilecek sonsuz sayıda başka mümkün alemi de yaratma gücüne sahip olduğunu belirtmişlerdir. Bu modern bilimdeki paralel evren teorisiyle birebir aynı olmasa da evrenin ve varoluşun sadece gördüğümüzden ibaret olmadığı, farklı gerçekliklerin veya olasılıkların da olabileceği fikrini barındırıyordu. Yani
Farabi ve İbn Sina gibi isimler Tanrı'nın iradesinin ve kudretinin mevcut evren dışındaki potansiyel dünyaları da kapsadığını ifade ederek çoklu alemler fikrine felsefi bir zemin hazırlamışlardı. Onlar için evren tekil bir yaratım olsa da Tanrı'nın her an yeni bir şeyi var etme kudreti sonsuz olasılıkların kapısını aralıyordu. Bu da bize gösteriyor ki çoklu evren fikrinin tohumları çok daha eski zamanlarda farklı kültürlerde ve düşünce sistemlerinde atılmıştı. Şimdi geldik işin ciddiye alındığı yere, yani modern bilime. Paralel evren kavramı burada antik çağın felsefi spekülasyonlarından çok daha somut bir zemine oturuyor. Özellikle 20. yüzyıldan itibaren fiziğin çığır açan keşifleriyle bu fikir belki de gerçekten var noktasına gelmeye başladı. Kuantum fiziği ve çoklu dünya yorumuna baktığımızda her seçim yeni bir evren. Modern bilimde paralel evrenler fikrini en çok tetikleyen anlardan biri şüphesiz kuantum fiziği. Kuantum dünyası bildiğimiz klasik fizik kurallarının ötesinde. Gerçekten çok tuhaf ve sezgilerimize aykırı bir yer. Burada parçacıklar aynı anda birden fazla durumda olabilir. Ta ki biz onları gözlemleyene kadar bu durum dalga fonksiyonunun çökmesi olarak biliniyor. İşte tam bu noktada 1957 yılında Amerikalı fizikçi Hugh Everett kuantum fiziğinde devrim niteliğinde bir yorum ortaya attı. Çoklu dünya teorisi. Everett'in iddiası şuydu: evren bir karar anında veya bir ölçüm yaptığında sadece tek bir sonucu yaşamaz. Aksine her olasılık gerçekleşir. Ama farklı evrenlerde. Bunu şöyle düşünebiliriz. Sen bir sınavdasın. Önce çalışsam mı veya çalışmasam mı diye düşünüyorsun. Klasik fizik der ki ya çalışırsın ya çalışmazsın. Ama Everett'in yorumuna göre sen çalıştığın bir evrende yaşamaya devam ederken çalışmadığın bir başka evrende aynı anda oluşuyor ve orada senin başka bir versiyonun, yani bir alternatif sen o sınavdan kalma sonucunu yaşıyor olabilir. Çılgınca değil mi? Kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama bu matematiksel olarak oldukça tutarlı. Ve kuantum fiziğinin bazı paradokslarını açıklamakta oldukça başarılı. Yani verdiğimiz her karar, attığımız her adım evreni dallandırıp budaklandırarak yeni evrenler mi yaratıyor dersin? Şimdi bir de işin kozmoloji tarafına bakalım. Evrenimizin büyüklüğünü düşündüğümüzde gözlemleyebildiğimiz evren bile trilyonlarca galaksiyi, her galaksi milyarlarca yıldızı barındırıyor. Peki ya evren gerçekten sonsuz büyüklükteyse? Eğer evren gerçekten sonsuzsa, yani uzaydan bir sınırı yoksa, o zaman aynı yapıların atom ve molekül kombinasyonlarının bir yerlerde tekrar etmesi kaçınılmazdır. Tıpkı sınırsız bir harita gibi. Harita o kadar büyük ki eninde sonunda aynı desenler, aynı yerleşimler tekrar etmeye başlar. Bu mantıkla uzak bir yerlerde seninle tıpatıp aynı olan bir gezegen, aynı binada oturan bir başka sen olabilir. Hatta daha uç bir örnek verecek olursak, başka bir evrende 3 gözü olan, bambaşka bir macerayı yaşayan bir versiyonun bile olabilir. Bu düşünceye göre kozmolojik paralel evrenler tamamen fizik yasaları dahilinde, bizimkinin bir kopyası veya çok küçük farklarla bambaşka bir versiyonu olabilir. Çünkü evreni oluşturan atomlar ve moleküller sınırlı sayıda kombinasyona sahip. Sonsuz bir alanda bu kombinasyonların tekrar etmemesi imkansız gibi görünüyor. Şimdi işleri biraz daha karmaşık ama bir o kadar da heyecan verici bir boyuta taşıyalım. Sicim teorisi. Bu teori bilimin en iddialı ve en soyut alanlarından biri. Sicim teorisine göre evrendeki her şey, bildiğimiz atom altı parçacıklar bile aslında tek boyutlu minicik iplikçikler. Yani sicimlerden oluşuyor ve bu sicimlerin titreşimleri
farklı parçacıkları ve kuvvetleri yaratıyor. Ancak sicim teorisi bildiğimiz 3 uzay ve bir zaman boyutundan çok daha fazlasına ihtiyaç duyar. Bu teoriye göre evrenimiz 11 boyutlu olabilir. Evet, yanlış duymadın, 11 boyut. Peki biz bunun neden sadece 3 uzay ve bir zaman boyutunu algılayabiliyoruz? Sicim teorisyenleri bunun nedenini şöyle açıklıyor. Diğer boyutlar bizim gözlemleyemediğimiz kadar küçük, içe kıvrılmış olabilirler. Ya da daha da ilginci, bizim evrenimiz bu 11 boyutlu uzayda sadece bir zar gibi yüzüyor olabilir. Bazı sicim teorisyenleri bu zar evrenlerin birbirine çok yakın, hatta adeta yapışık olduğunu ve aralarında kütle çekimi gibi zayıf etkileşimlerin olabileceğini savunuyorlar. Bu eğer doğruysa paralel evrenlerin varlığını teorik olarak açıklamanın çok güçlü bir yolu olabilir. Hatta bu zar evrenler bazen birbirine çarpıyor ve çarpışmalar büyük patlamalara neden olduğu söyleniyor. Kulağa çılgınca geliyor ama modern fiziğin en derin tartışmalarından biri. Somut deliller var mı? Bilim neleri arıyor diye soracak olursak işte asıl kritik soru bu. Evet, çok güzel ve büyüleyici bir fikir ama bilim fikirlerle değil, kanıtlarla ilerler. Peki paralel evrenlerin varlığına dair elimizde somut bir kanıt var mı? Ne yazık ki şu an için paralel evrenleri doğrudan gözlemleyemiyoruz. Henüz bir kapı açıp başka bir evrene geçemedik ya da başka bir sen ile tanışamadık. Ancak bazı bilim insanları evrenin oluşumundan kalan kozmik kalıntılarda, yani kozmik mikrodalga arka plan aşaması gibi verilerde anormal işaretler arıyorlar. Bu anomaliler başka bir evrenin bizimkini etkilemiş olabileceğine dair dolaylı ipuçları sunabilir. Mesela soğuk nokta anomalisi. 2004'te kozmik mikrodalga arka planda beklenenden çok daha soğuk, geniş bir bölge saptandı. Bu evrenimizin erken döneminde başka bir evrenle çarpışmasının izi olabilir. Ancak kesin değil ve doğal olduğuna dair açıklamalar da mümkün. Kuantum dolanıklık deneyleri, iki parçacık aralarındaki mesafe ne olursa olsun anında etkileşiyor gibi davranıyorlar. Einstein'ın uzaktan ürkütücü etki dediği bu durum bazı araştırmacılara göre farklı evrenler arası bağların işareti olabilir. Ancak bu veriler paralel evrenlerin varlığını kanıtlamak için hala yetersiz. Paralel evren fikri bilim dünyasını ikiye bölüyor. Stephen Hawking bu patlamanın tek bir evrende değil sayısız evren doğurduğunu, kuantum salınımlarının çoklu evrenleri tetiklemiş olabileceğini savunur. Brian Greene gibi fizikçiler evrenimizi sonsuz katlı bir binadaki tek daireye benzeterek matematiksel olasılığın güçlü olduğunu düşünüyor. Diğer bazı bilim insanları ise kanıtlanamaz olduğu için bu fikri bilimsel değil, felsefi bir varsayım olarak görüyorlar. Felsefi ve dini yorumlara bakacak olursak, paralel evrenler fikri sadece bilimi ve popüler kültürü değil, aynı zamanda felsefeyi ve dini de derinden etkiliyor. Pek çok semavi dinde, evrenin ötesinde veya farklı boyutlarda birden fazla alem kavramı vardır. Örneğin İslam'da Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçen alemlerin Rabbi ifadesi bazı yorumlara göre sadece bizim bildiğimiz evreni değil, var olan ve var olabilecek sayısız alemi, yani farklı boyutları veya evrenleri de kapsıyor olabilir. Bu Allah'ın yaratma kudretinin sadece tek bir evrenle sınırlı olmadığını, sonsuz ve sınırsız olduğunu gösteren bir ifade olarak da algılanır. İslam felsefesinde özellikle İbn Sina gibi düşünürler varlığın farklı mertebelerini ve mümkün varlıklar kavramını ele alırken mevcut evrenin yanı sıra Tanrı'nın yaratma gücünün potansiyel olarak başka evrenleri de içerdiğini ima etmişlerdir. Benzer şekilde Yahudilikte ve Hristiyanlıkta da Tanrı'nın gücünün ve yaratıcılığının sonsuzluğu vurgulanır. Kutsal metinlerde doğrudan paralel evrenlerden bahsedilmese de gökler ve yer gibi ifadelerin sadece fiziksel evrenimizden ibaret olmadığını, farklı boyutları veya manevi alemleri de kapsayabileceği yorumları bulunur. Bazı mistik geleneklerde ise
ruhsal veya bilinçsel olarak farklı gerçeklik seviyeleri olduğu düşünülüyor. Felsefi olarak bakarsak, paralel evrenler teorisi, özgür irade, kader, benlik ve gerçekliğin doğası gibi temel konuları yeniden tartışmamıza neden olur. Mesela ben gerçekten bir seçim mi yaptım yoksa bu sadece benim algıladığım bir gerçeklik mi? Yoksa benim yaptığım her seçim ve yapmadığım her seçim zaten bir yerlerde bir başka evrende gerçekleşti mi? Bu sorular insanı hem bilimsel hem de varoluşsal bir yolculuğa çıkarabilir. Belki de benliğimiz düşündüğümüzden çok daha geniş ve karmaşık bir yapıya sahip. Şimdi tekrar en başa dönelim. Senin başka bir versiyonun başka bir evrende yaşıyor olabilir mi? Belki evet, belki hayır. Bu sorunun kesin cevabını henüz bilemiyoruz. Ama şu bir gerçek ki bilim artık bu soruları çocuksu bir merakla ama son derece ciddiyetle araştırmakta. Her yeni keşif insanlığın evrene bakış açısını, evrenin sınırlarını ve bizim bu sınırsız evrendeki yerimizi biraz daha genişletiyor. Paralel evrenler belki yarın kanıtlanmayacak. Belki de yüzyıllar sürecek bir arayış bu. Ama insan zihninin hayal gücüyle bilimin titiz ve rasyonel yöntemlerinin birleştiği bu noktada artık hiçbir şey imkansız değil gibi görünüyor. Belki de en büyük keşifler, en çılgın fikirlerin peşinden gittiğimizde ortaya çıkacak. Evren düşündüğümüzden çok daha büyük, çok daha karmaşık ve çok daha gizemli olabilir. Ve bu gizemin içinde belki de sayısız farklı hikaye yaşıyor. Evet, izlediğin için teşekkür ederim. Paralel evrenlerle ilgili bilinmeyenler bir gün açığa çıkacak. Videoyu beğendiysen abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutma. Sence başka bir sen, başka bir evrende var olabilir mi? Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal.